Zihnimiz neden kötü senaryolar üretiyor? Hiç durduk yere aklınıza kötü bir ihtimal geldi mi? Telefon çalıyor ama açılmıyor. Kesin kötü bir şey oldu. Bir mesaj geç geliyor, benden soğudu. Doktora gideceksiniz, ya ciddi bir şey çıkarsa? Henüz hiçbir şey olmadan zihnimiz çoktan en kötü senaryoyu yazmış oluyor. Peki neden? Neden zihnimiz çoğu zaman iyi ihtimalleri değil de en korkutucu olanları üretmeye bu kadar yatkın? Bugün zihnimizin neden sürekli kötü senaryolar ürettiğini, bunun ardındaki psikolojik nedenleri ve bu döngüyü nasıl fark edebileceğimizi konuşacağız. 1. Zihin tehlike odaklı çalışır. İlk ve en önemli sebep şu: zihnimiz hayatta kalmak için evrimleşti. İnsan beyni binlerce yıl boyunca şunu öğrendi: tehlikeyi önceden fark eden hayatta kalır. Atalarımız için bu bir çalının arkasındaki aslanı fark etmekti. Ama bugün için bu, işini kaybetme ihtimali, terk edilme korkusu, hastalanma endişesi, başarısız olma ihtimali. Yani beyin ya kötü bir şey olursa sorusunu sormayı bir koruma mekanizması olarak görür. Sorun şu ki artık gerçek bir aslan yok ama zihin hala alarm çalmaya devam ediyor. 2. Belirsizlik zihni tetikler. Zihin belirsizliği sevmez. Çünkü belirsizlik eşittir kontrol kaybı demektir. Bir durum net değilse zihin o boşluğu senaryolarla doldurur. Ve bu senaryolar genellikle olumlu olmaz. Neden mi? Çünkü zihin şunu düşünür: en kötüsüne hazırlanırsam hazırlıksız yakalanmam. Bu yüzden cevap gelmeyen bir mesaj, netleşmeyen bir ilişki, belirsiz bir gelecek planı zihinde hemen karanlık ihtimalleri doğurur. Aslında zihin seni korumaya çalışır ama bunu yaparken seni yorar. 3. Geçmiş deneyimler zihni şekillendirir. Zihnin ürettiği kötü senaryolar çoğu zaman geçmişten izler taşır. Eğer daha önce terk edildiysen, hayal kırıklığı yaşadıysan, güvendiğin biri seni incittiyse, zihin şunu öğrenir: bu daha önce oldu, yine olabilir. Ve seni tekrar aynı öcüden korumak için en kötü ihtimali erkenden gösterir. Yani bu senaryolar bazen korkudan değil, öğrenilmiş deneyimlerden gelir. 4. Kendimizle ilgili inançlarımız etkilidir. Zihnin yazdığı senaryolar kendimizle ilgili inançlarımızı yansıtır. Eğer içten içe şuna inanıyorsan, yeterince iyi değilim, sevilmek zor, başarısız olmaya yakınım. Zihin de buna uygun senaryolar üretir. Örneğin bir hata yaptığında zihin hemen şunu söyler: gördün mü? Zaten beceriksizsin. Aslında sorun senaryo değil, senaryoyu yazan iç sesin tonudur. 5. Kötü senaryo eşittir gerçek değildir. Burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Zihnin ürettiği her düşünce gerçek değildir. Ama zihin bunu sana gerçek gibi hissettirir. Kalbin hızlanır, beden gerilir, endişe artar. Çünkü beyin, hayal edilenle yaşananı ayırt etmekte zorlanır. Bu yüzden düşünce bile bedende gerçek bir stres yaratır. Ama unutmamak gerekir, bir ihtimali düşünmek onun olacağı anlamına gelmez. 6. Bu döngüyü nasıl fark ederiz? Amaç zihni susturmak değil. Çünkü bu mümkün değil. Ama yapılabilecek şey şu: zihnin ürettiği senaryoları fark etmek. Kendine şu soruyu sorabilirsin: şu an düşündüğüm şey bir gerçek mi yoksa bir varsayım mı? Elimde bunu kanıtlayan somut bir veri var mı? Zihnim beni korumaya mı çalışıyor yoksa korkutuyor mu? Bu sorular senaryoyla gerçek arasına mesafe koyar. 7. Zihninle savaşma, onu anla. Zihni savaştırmak onu daha da güçlendirir. Ama onu anlamak sakinleştirir. Zihnin kötü senaryolar üretmesi senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Bu, insan olduğun anlamına gelir. Önemli olan şu: her düşünceye inanmak zorunda değilsin. Düşünceler gelir ama sen onların hepsi değilsin. Belki de zihnin bugün yine sana kötü bir senaryo fısıldıyor. Ama unutma, bu sadece bir senaryo, henüz yazılmamış bir hikaye. Gerçek çoğu zaman zihnin anlattığından çok daha sakin. Eğer bu içerik sana tanıdık geldiyse, yalnız değilsin. Zihnimizin karanlık tarafını anlamak, onu kontrol etmenin ilk adımı.
Bir sonraki videoda zihnin bu senaryolarını nasıl daha sağlıklı düşüncelere dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Görüşmek üzere.